Şimdi yayık makinesiyle yoğurttan tereyağı ve ayran yapmayı göreceğiz. Bunun için 2,5 litre kadar yoğurdu makinenin içine boşaltıyoruz. Yoğurt mutlaka ev yapımı olmalı. Hazır yoğurtla yaptığımızda tereyağı elde edemedik. Ev yapımı yoğurdu da tam yağlı, en yağlı sütle yapmak iyi oluyor. Hatta köy sütüyle yapılırsa daha çok tereyağı çıkıyor. Ama biz gene de köy sütü olmayan ama bol yağlı bir sütle yaptık. Sonra üzerine 2 litre kadar su ekliyorum. Birinci aşama için aletimi 20 dakika çalıştıracağım. Gördüğünüz gibi üzerinde tereyağlar birikti. Buradan şöyle bir süzgeç aracılığıyla da alabilirim. Ama içinde zayiat kalıyor. O yüzden ben şöyle bir hazırlık yaptım. Süzgeci buraya koydum. Önce birazını kepçeyle alacağım. Daha sonra da aleti üzerine devireceğim. Amacım yoğurttan ayrışan tereyağını alıp ayrı bir kaba koymak ve bidonun içerisine ya da şişe varsa elinizde şişenin içerisine de sadece ayranı boşaltmak. Ayranımız da bu arada nefis yayık ayranı oluyor. Ben hem bu süzgeci kullanıyorum hem bunu kullanıyorum. Böylece ayranın içerisinde pütür olmasın istiyorum. Bayağı güzel tereyağı oluştu. Sütüm güzelmiş. Köy sütü olmamasına rağmen oldukça iyi. Aslında köy sütü tabii daha güzel, daha doğal. Ben biraz sütten kaynaklı hastalıklardan korkuyorum. Bayağı çok tereyağı çıktı bu sefer. Daha önce aldığım sütle bu kadar yoğurttan 20 gram tereyağı çıkmıştı. Şimdi epey çok çıkacak gibi duruyor. Aleti önce aldık. Bu işlemi markette hazır yoğurtla yaptık. Hazır yoğurtla bir lokmacık bile tereyağı çıkmadı. Ama çok güzel yayık ayranımız oldu. Köpüklü köpüklü. Bolca ayran içtik. Yani evde yoğurt yapmakla uğraşmak istemiyorsanız en azından çok güzel bir ayran içme imkanınız oluyor bu alet sayesinde. Sırf onun için bile kullanabilirsiniz. İşte çok bilindik marka olmayan böyle daha çiftlik sütü gibi duran bir pastörize süt aldım. Onunla 20 gram tereyağı çıktı. Paketli süt ama çiğ süt aldık. Bunu çiğ sütten biz kaynattık ve yoğurdumuzu yaptık. Bunda
öncekine göre inanılmaz fazla çıktı gibi. Hani öyle bazı bu aletin videolarını çekenler var. Ben de onlara bakıp aldım. Hani ne kadar o kadar çıkmaz, abartmışlar desen de hani 20 gramdan da fazla olduğuna inanmıştım. Öyle bir tereyağı çıkarıyorlar ki yarım kilo sanki. Gerçi bir tanesi bayağı bildiğiniz köy sütüyle yapıyorlar. Yani onu çıkar mı bilmiyorum ama. En azından ben size hangi süt ya da yoğurtla ne kadar ne çıktığını gerçekçi olarak söyleyeyim. Siz bu gerçekleri bilerek almaya karar verirsiniz ya da vermezsiniz. Hani benim asıl amacım yayık ayranı içmekti açıkçası. Ama tereyağı elde etmek de hoşuma gitti. Şu an elde ettiğim yağ miktarını göstereyim size. Şu şekilde. Şimdi ayrıştırdığım tereyağını bu kabın içine koyuyorum. Ve yine içerisine 1,5-2 litre kadar soğuk su koyuyorum. Ve içerisine biraz da buz atıyoruz. Buzları da attım içine. Aleti çalıştıracağım. Üzerine buzlu su koydum. Şimdi aleti bir kez daha çalıştıracağım 10 dakika kadar. Şimdi içerisinden tereyağını alacağım. Kalan suyunu da atacağım. Marketten alınanlara göre daha çabuk bozuluyor. Çabuk tüketmek gerekiyor.